Sayın İbrahim Akça hocamızın LGS için konu denemeleri üstelik yalnızca birinci dönem konularını içeriyor. Biz de 19. denemenin çözümlerine bakacağız. 19. deneme cebirsel ifade ve özdeşlikler konusunun pekişmesi ve ne kadar öğrendiğimizi anlama denemedir. İşte burada verilen kazanımlara, öğrenme çıktılarına göre sorular oluşturulmuş. O soruların çözümleri nasıl? Birlikte bakalım. 19. denemenin çözüm videolarına başlıyoruz. 1. Aşağıdakilerden hangisi 24a kare cebirsel ifadesine eşit değildir? Eşit olanları eleyeceğiz, eşit olmayanı işaretleyeceğiz. Bakalım A şıkkı elenecek mi? Çarpanlardan biri 8a, çarpanlardan diğeri 3a. Aslında bunlar çarpım durumundadır. Yani 8 çarpı a çarpı 3 çarpı a vardır. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştirirsek de sonucu değiştirmediği için ilk önce bilinenleri çarparız. 8 kere 3'ten 24 gelir. Daha sonra bilinmeyenleri kendi arasında çarpınca a kare gelir. Yani a üssü 2 gelir. A şıkkının eşiti 24a kare ise demek ki o şıkkı eleyeceğiz. Çünkü buna eşit olmayan şıkkı bulmaya çalışıyorduk, eledik. Gelelim B şıkkına. B şıkkında eğer toplananlar mevcut ise, terimleri de aynı türde ise onların katsayılarını toplamamız yeterlidir. 4 ile 6'yı topladığımızda onu elde ederiz. Daha sonra yanındaki aynı terimi yazarız. Çünkü bu ortak terimdir. Peki gerçekten C şıkkı 24a kareye mi eşit? Evet, baktığımızda çarpanları bu şekilde yazabilirim. Bilinen çarpanları çarparız. Böylece 24 elde ederiz. Yanındaki bilinmeyen ifadeyi aynen yazarız. 24a kareye eşit çıktığı için eleriz. Burada ise eksilen ve çıkan söz konusu. Terimleri de aynı ifadeli katsayılarıyla işlemleri yaparız. 26'nın içinden 2 çıkarsa 24 kalır. Yanındaki cebirsel ifadeyi yazarız. Evet, buna eşit olduğu için D'yi de eleriz. 19. denemin ikinci sorusunu okuyoruz. Aşağıdaki tabloda iki öğrencinin branşlara göre bir soruyu çözme süreleri dakika cinsinden cebirsel ifadeler olarak verilmiştir. Tablo branşlara göre soru çözme sürelerinden oluşmaktadır. Batuhan 2A artı 4 adet matematik, daha sonra 3A artı 1 fen bilgisi sorusu çözüyor. Hakan ise A artı 8 adet matematik, 2A artı 1 adet fen bilgisi sorusu çözmüştür. Buna göre Batuhan ve Hakan'ın bu soruları çözmek için harcadıkları toplam süreyi dakika cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Branş olarak matematik ve fen var. Batuhan bir matematik sorusu için 2A dakika harcıyor. Batuhan 2A artı 4 tane matematik sorusu için 2A artı 4 çarpı 2A süre yani dakika harcar. Batuhan bir fen sorusuna A dakika süre harcıyorsa 3A artı 1 tane fen sorusuna 3A artı 1 çarpı A dakika süre harcar. Batuhan'ın fen süresi için olan işlemini buraya yazalım. Sırada Hakan var. Hakan bir matematik sorusuna 2A artı 1 dakika süre harcıyor. A artı 8 tane matematik sorusuna A artı 8 çarpı 2A artı 1 dakika süre harcar. Onu da buraya yazarız. Hakan'ın fen bilgisi için ne kadar süre harcadığını bulalım. Şimdi Hakan bir fen sorusuna A eksi 1 dakika süre harcıyor. 2A artı 1 tane fen sorusuna 2A artı 1 çarpı A eksi 1 dakika süre harcar. O işlemi de bu satıra yazalım. Evet, bir tabloda sürelerini hesapladık. Toplamına sonra girelim. Çünkü öncelikle ifadelerin çarpımını bulmalıyız. Burada bir dağılma özelliği var. Bu ortak çarpan şu şekilde dağılır. 2A ile 2A'yı çarparsak 4A kare eder. Aradaki işaret artı. 2A ile 4'ü çarparız. 8A eder. Yine bir ortak çarpan var ve parantezin içine dağıtacağız. A çarpı 3A'dan 3A kare gelir. Aradaki işlemin işaretini koyarız. A çarpı 1'den A gelir. 8A 1A'da 9A eder. Aradaki işlemin işaretini koyarız. 4A kare 3A kare daha 7A kare eder. Burada Batuhan'ın harcadığı süreyi bulmak için taraf tarafa toplama yaptık. Hakan'ın harcadığı süreyi bulmak için işlemleri düzenlemeliyiz. A ile ilk önce 2A'yı çarparız. Böylelikle 2A kare eder. Aradaki işlemin işaretini koyarız. A ile 1'i çarptığımızda A eder. 8 ile 2A'yı çarpacağız. Artı diyeceğiz. 8 ile 1'i çarpacağız. 8 çarpı 2'den 16 gelir. O zaman 16A yazılır. 8 çarpı 1'den 8 gelir. Burayı düzenlediğimizde 2A kare artı 17A artı 8 gelir. Benzer yöntemi burada uyguluyoruz. 2A kare 2A ile eksi 1'i çarptığımızda eksi 2A gelir. 1 çarpan ile neyi çarparsak çarpalım aynısı gelecektir. Yani artı A eksi 1 gelir. Burayı yine düzenlediğimizde 2A kare eksi 2A artı A eder bize eksi A. Yanındaki eksi 1'i de yazdık. Hakan'ın harcadığı toplam süreyi bulmak için bunları taraf tarafa toplamalıyız. 8 eksi 1 7 eder. 17A eksi A 16A eder.
2a kare 2a kare daha 4a kare eder. Kafamızdaki çözüm yolunu oturtalım. Batuhan için toplam harcadığı süreyi bulduk. Hakan için toplam harcadığı süreyi bulduk. Ama sorunun esas istediği Batuhan ve Hakan'ın toplam harcadığı süreydi. O zaman Batuhan'ın süresiyle Hakan'ın harcadığı süreyi alırız ve toplarız. Böylelikle harcanan toplam süreyi buluruz. 7a kare ile 4a kareyi toplarız. 11a kare eder. 9a ile 16a'yı toplarız. 25a eder. Bir de geriye 7 kalır. Artı 7 kaldığı için artı 7 yazarız. O zaman toplam harcanan süre 11a kare artı 25a artı 7 dakika, yani D şıkkıdır. 19. denemenin 3. sorusunu okuyoruz. Aşağıda verilen dikdörtgen kağıt. Eğer bu kağıt dikdörtgen ise buradaki kenar uzunluğu karşıdaki kenar uzunluğuyla eşittir. Buradaki kenar uzunluğu karşı taraftaki kenar uzunluğuyla eşittir. Tamam. Aynı renk dikdörtgenler kendi içinde özdeş olmak üzere. Mesela maviler kendi içinde özdeş ise çevreleri eşittir, alanları eşittir. Aynı renk dikdörtgenler kendi içinde özdeş olmak üzere 9 tane dikdörtgene ayrılmıştır. Sonrasında kesilerek birbirinden ayrılan dikdörtgenlerle aşağıda verilen cebirsel ifadelerden hangisi modellenemez? Önce buradaki verileri kullanacağız. Daha sonra buradaki aşamayı değerlendireceğiz. Modellenebilir olan şıkları eleyeceğiz. Ondan sonra modellenemez olanı bulup işaretleyeceğiz. Şekilde bilinen taraflar bu taraflar. Öyleyse bu taraflardan yola çıkacağız. Mesela buradaki dikdörtgenin uzun kenarı 2A. O zaman karşı taraftaki uzun kenarı da 2A olur. Buradaki dikdörtgene baktığımızda bu dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 2A. O zaman buradaki kısa kenarı da 2A olur. Sarı dikdörtgene bakıyoruz. Evet, uzun kenarı 2A ise karşı uzun kenarı 2A olur. Aşağıda modellenen cebirsel ifadeye baktığımızda a kareleri fark ediyoruz. O zaman a kareleri fark ediyorsak demek ki şekillerde bir alan hesabına gidilmiştir. Çünkü a'lar çarpılırsa a kareyi elde ederiz. A'ların çarpılması da alanı bulmakla mümkündü. Dikdörtgenin alanını hatırlayalım. Kısa kenarının uzunluğu çarpı uzun kenarının uzunluğu. Alanı büyük A'la belirtiyorduk. Ama turuncu dikdörtgenin alanı tamam. Kısa kenarın uzunluğu A çarpı uzun kenarının uzunluğu 2A, turuncu dikdörtgenin alanı 2A kare eder. Evet, en azından burada bir 2A kareyi yakaladık. Şıklarda henüz yok ama olsun, devam edeceğiz. Bu sefer mavi dikdörtgenin alanının cebirsel ifadesini bulacağız. O zaman alan mavi eşittir. Kısa kenarının uzunluğu 2A çarpı uzun kenarının uzunluğu 2. Biz yine sarı dikdörtgenin bir tanesinin alanını hesaplayalım. Geri kalanını zaten hesaplayabiliriz. Sarı dikdörtgenin alanını hesaplıyoruz. Kısa kenarın uzunluğu B çarpı uzun kenarın uzunluğu 2A. Sonuç 2BA veya 2 tane AB diyebiliriz. Çünkü çarpanların yeri değişse de sonuç değişmediği için. Turuncu dikdörtgenin alanının bir tanesini buldum. O zaman 3 tanesinin toplam alanı kaç edecektir? Bunlar çünkü birbirinden kesilip ayrılıyor ya. Bu üçünü modellediğimizde 6A kare gelecektir. Hocam 6A kare nereden geldi diyorsak eğer. Bakın buranın alanını bulduk. 2A kare. Yanındaki de 2A kare. Yanındaki özdeş dikdörtgen alanı yine 2A kare. O zaman bu üç model kesilip bu şekilde ayrılırsa ve birbirleriyle toplanırsa o zaman sonuç kaç edecektir? 2, 2 daha 4, 6. 6 A kare edecektir. 3 tane turuncu dikdörtgenin alanı 6 A kare eder. Bir tane mavi dikdörtgenin alanını 4A bulmuştuk. O zaman diğerlerinin alanı da aynıdır. Çünkü özdeş dikdörtgenler. O zaman 3 tane mavi dikdörtgenin alanı 12A eder. Bir tane sarı dikdörtgenin alanı 2AB'di. O zaman diğerleri de 2AB'dir. 3 tane sarı dikdörtgenin alanı 6 tane AB eder. Şıklardaki ifadeleri daha iyi yakaladık gibi gözüküyor. Buradaki bütün dikdörtgenleri kesip ayrı ayrı birleştirip bir araya getirip modellersek yine alanlarının toplamı aynı olacaktır. Çünkü tamamını kullanıyoruz. Buradaki dikdörtgenlerin tamamının toplamına baktığımızda 6A kare 12A artı 6AB'yi yakalarız. Böyle bir modelleme yapılabildiği için B şıkkında aynı cebirsel ifadeyi gördüğümüz için B'yi eleriz. Biz modellenemezi bulacağız. Demek ki bütün dikdörtgenleri kullanarak onların alanıyla böyle bir cebirsel ifadeyi yakalarız. O yüzden bunu eleriz. Buradaki aynı mantığı burada da bakalım. Aynı renkteki sadece birer dikdörtgenlerini kullansak, onlarla bir modelleme yapsak buradaki alanların toplamı edecektir. Tamam, topladığımızda 2A kare artı 4A artı 2AB gelir. Böyle bir modelleme şıklarda yok. Dikkat edersek hani böyle bir iki katını alırsak bunun. Hatta daha iyi anlaşılması için toplam alana A dersek. Yani dikdörtgenlerden birer kere kullandık. Alan olarak bunu elde ettik. Eğer bir kere değil de ikişer olarak kullansaydık, şöyle bir modelleme yapsaydık, bu alanın iki katına eşit olacaktı. Öyleyse o alanın iki katı
bu işlemle bulunur. Cebirsel ifadedeki terimlerin baş katsayılarının 2 katını almak yeterli olacaktır. Yani 4a kare 8a artı 4ab gelecektir. Demek ki böyle bir modelleme yapılabilir ve alanının cebirsel ifadesi bu olur. O da A şıkkındadır. Dolayısıyla A şıkkını da ederiz. Aslında bu 2A'yı veren bir modelleme. Bakalım C şıkkı eleniyor mu? 6A kareyi şurada bir yakalamıştık. O zaman modellemede 3 tane dikdörtgen kullanırız. Böylelikle alana 6A kare gelir. Başka ne var? 6AB burada vardı. O zaman 3 tane sarı dikdörtgeni kullanırız. Bu ikisini kullandığımız için, böyle bir modelleme oluşturduğumuz için 6A kare artı 6AB modellemesi, yani alanı bulunur. Bulunduğu için bunu da eleriz. Dikkat edersek 4A kareyi yine yakalayabiliriz 2 katıyla. 4AB'yi yine 2 katıyla yakalayabiliriz. Şöyle ikili modellemeler yaparız. Ama 2A kalıyor. Böyle bir alan ifadesi hiç yok, olmuyor, modellenemez. Yani şuradaki 2A'dan da aslında açıkça belliydi. D şıkkıdır. 19. denemenin 4. sorusunu okuyoruz. Verilen eşitliğe göre A'nın değeri aşağıdakilerden hangisi olur? Eşitliğin sol tarafındaki çarpım ifadesini bulalım. 3x ile 5x'i çarparız. Daha sonra 3x ile artı 4'ü çarparız. 3 kere 5'ten 15 gelir. X çarpı x'ten x kare gelir. 3x ile 4'ü çarparsak 3 kere 4'ten 12 gelir. 12x olur. Eksi 7 ile 5x'i daha sonra 4'ü çarparız. Eksi 7 çarpı 5x'ten eksi 35x gelir. Eksi 7 çarpı artı 4'ten eksi 28 gelir. Eşitliğin sol tarafındaki çarpımı bulduk. Eşit işaretini koyup aynı ifadeyi yerleştiririz. Eşitliğin sol tarafında bazı düzenlemeler yapmalıyız. Burası aynen kalsın. Burası ise kaç olacaktır? Eksi 23x olur. Eksi 28'i aynen yazdık. Daha sonra eşitliği işaretini koyabiliriz. Ancak eşitliğin sağ tarafındaki 6x kareyi eşitliğin sol tarafına gönderelim. Eksi 9x'i de gönderelim. Eksi 12'yi de gönderelim. Eşitliğin diğer tarafında giderken önündeki işaretlerin tam tersi oluyordu. Burası artı 6x ise karşıda eksi 6x kare olur. Daha sonra eksi 9x ise artı 9x olur. Eksi 12 ise artı 12 olur. Eşittir deriz. Artık eşitliğin sağ tarafında sadece a kalmış olur. Evet, buradaki aynı terimleri yakalıyoruz. O zaman 15'ten 6 çıkarsa 9x kare kalır. Eksi 23x artı 9x var. O zaman eksi 14x olur. Eksi 28 artı 12 var. Eksi 16 olur. Bize zaten A'nın değerini soruyordu. O da C şıkkındaki ifadedir. O zaman doğru cevabımız C olur. 19. denemenin 5. sorusuna bakıyoruz. Aynur öğretmen 14 Mart Dünya Pi gününe özel daire şeklindeki posteri sınıf panosuna astığında panoda kalan boşluklar şekildeki gibi görülmektedir. Posterin yarıçapı 12 cm olduğuna göre sınıf panosunun çevresini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şuradaki panonun kenar kalınlıkları önemsiz sayacağız. Şurada çok önemli bir bilgi var. Dairenin yarıçapı 12 diyorsa çapı kaç olacaktır? 12, 12 daha 24 olacaktır. Çapı 24'tür. Sadece buradaki çapı ele almıyoruz. Bir de Dikeydeki çapı ele alacağız. O da 12, 12 daha 24 santimetre edecektir. Peki yataydaki ve dikeydeki çapları niye hesaplama ihtiyacı duyduk? Çünkü panonun çevresini hesaplayacaksak panonun kısa kenarının uzunluğunu bilmeliyiz. Kısa kenarın uzunluğunu da buradaki çap bilgisiyle bulabiliriz. Bunlar birbirine eşit olduğu için 24 santim eder. Panonun kısa kenarı 24'müş. Panonun çevresini hesaplarken uzun kenara da ihtiyaç duyuyoruz. Uzun kenarının uzunluğu dikkat edersek şuradan yakalayabiliriz. Burada 3x var, 2x var, bir de buradaki çap var. O çapı da 24 santimdi. Bunları böyle düzenli düzenli yazınca aslında panonun uzun kenarının uzunluğu ortaya çıkıyor. Gördüğümüz üzere 3x artı 24 artı 2x. 3x, 2x daha 5x eder artı 24. Panonun çevresini hesaplamak için ne yapıyoruz? Buradaki uzun kenarındaki cebirsel ifadeyi alıyoruz. Daha sonra kısa kenarındaki uzunluğu alıp toplayıp 2 katını alıyoruz. Parantezin içindeki işlemi yaptığımızda 5x artı 48 elde ettik. 2 çarpanını parantezin içine dağıtarak işlemleri yapıyoruz. 2 kere 5x 10x eder. Artı 2 kere 48 96 eder. Cevap C şıkkı olur. 19. denemenin 6. sorusuna geldik. Aşağıda şekil 1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kumaş üzerine 2 tane kare şeklinde özdeş motif işlenmiştir. Eğer bunlar özdeşse kenar uzunlukları da özdeş, yani eşittir.
ve büyük vezin dikdörtgen olduğuna dikkat ediyoruz. Kısa kenarlar eşit, uzun kenarlar da birbirlerine eşit. Bu kumaş kısa kenarları üst üste gelecek ve motifler üst yüzeyde kalacak şekilde katlanıp bir katlanma olayı var. Tamam. Tüm kenarlarından dikiliyor. Buralardan dikilecek ve şekil 2'de verilen kare şeklinde yastık kılıfı elde edilecek. Buna göre bu yastık kılıfının bir yüzünün santimetre cinsinden alanını veren cebirsel ifade nedir? Şekil 2'deki alanı bulacağız. Kısa kenarlar üst üste gelecek ve motifler üst üste denk gelecek şekilde katlanma olacağı için katlanma şöyle tam ortadan olsa buradaki kısa kenar tam buranın üstüne gelecek. Buradaki motifin kenarı buraya gelecek. Katlanmayı bu şekilde yaptıysak sağ tarafı 3 santim oluyor. Sol tarafı zaten otomatik gözüküyor. 3 santim. 6 santimlik kısımda burada geriye kalan 3 santimdir. Şurada katladığımız çizgi aslında buradaki kenar oluyor. Buraya dikiş atıyor. Katlama kısmını belirginleştirelim. İşte bu kenarlar. Dikkat edersek burası 3. Yani şuradan şuraya olan kısım 3. Daha sonra motifin bu kenarı x eksi 1 santimetre. Daha sonra yanında yine 3 var. Karenin bir kenarının uzunluğunu aslında bulduk. İşte bakın 3 artı x eksi 1 artı 3. Yani karenin bir kenarının uzunluğu x, 3 daha 6, 6'dan 1 çıkarsa 5 kalır. Artık karenin alanını bulmak çok kolay. Çünkü bir kenarının uzunluğu x artı 5 santimetre. O zaman x artı 5'in karesini alırsak biz alanı hesaplamış oluruz. Bu özdeşliği biliyoruz. X kare artı 10x artı 5'in karesinden 25 gelir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı A şıkkı olur. 19. denemenin 7. sorusuna geldik. Tam dolu depo kapasitesi 60x litre olan akıllı bir sulama sistemi. Üçlü modda dakikada 4x artı 6 litre, eko modda ise dakikada 3x eksi 4 litre su harcamaktadır. Zaten yukarıdaki ifadeyi şöyle bir tabloya dökmüş. Bahçeyi sulamak için toplam 12 dakika çalışan bu sistem. İlk 5 dakikada güçlü mod, geriye kalan sürede ise eko mod kullanmıştır. Geriye kalanı nasıl buluruz? Toplam 12 dakika harcadığı için 12'den ilk 5 dakikayı çıkarıp buluruz. O da 7 dakikadır. Yani 5 dakika ve 7 dakika diye ayıracağız. Tamam. Esas istediği neymiş? Buna göre sulama tamamlandığında depoda kalan su miktarını litre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? İlk 5 dakikada güçlü modda olacağı için güçlü modun 1 dakikasında 4x artı 6 litre harcıyormuş. O zaman 5 dakikasında 5 çarpı 4x artı 6 dakika süre harcar. Buraya 5 çarpı 4x artı 6 işlemini yazarız. Geriye kalan 7 dakikayı 12 eksi 5'ten bulmuştuk. Tamam. Orada ise eko mod olacak. Eko modun 1 dakikasında 3x eksi 4 litre sulama yapıyor. 7 dakikasında 7 çarpı 3x eksi 4 litre su harcar. Onu da buraya yazarız. Depodaki tükettiği su miktarlarının toplamını bulmak için öncelikle buradaki çarpımları bulmalıyız. O zaman 5 çarpı 4x'ten 20x gelir. Artı 5 çarpı 4, 5 çarpı 6'dan 30 gelir. Buradaki işlemleri yapalım. 7 çarpı 3x'ten 21x gelir. 7 çarpı eksi 4'ten eksi 28 gelir. Sulama tamamlandığında bunların toplam miktarı kadar su harcamış olacak. O zaman toplarız bunları. 20x, 21x daha 41x eder. Artı 30, eksi 28 vardı. O da artı 2 eder. Bu sulama miktarıdır. Depoda kalan miktarı bulmak için deponun tamamındaki 60x litreden sulama miktarını yani 41x artı 2 litreyi çıkarırız. Böylelikle kalan su miktarının cebirsel ifadesini buluruz. Gelsin 60x. Çıkaralım. Suladığımız su miktarından 60x'ten 41x'i çıkarırsak 60'tan 40'ı çıkardık. 20'den 1 çıkardık. 19x eksi kaçı çıkarıyormuşuz? 2'yi. Depoda kalan su miktarı 19x eksi 2 litredir. Yani A şıkkıdır. 19. denemenin 8. sorusunu okuyoruz. Bir büfede satılan sandviçler için düzenlenen Ekmek Bizden kampanyası kapsamında müşterilerden sandviç ekmeği için ücret alınmamakta olup, sandviçlerin satış fiyatı içlerine koyulan sos ve malzemelerin toplam fiyatına eşittir. Kullanılan sosların fiyatları kendi içinde, malzemelerin fiyatları kendi içinde özdeştir. O zaman malzeme kategorisi olarak alacağız. Bir de sos kategorisi olarak alacağız. Aşağıda bu büfede satılan 3 farklı sandviç içerikleri ve fiyatlarıyla verilmiştir. Buna göre lüks sandviçten x-1 adet alan bir müşterinin ödeyeceği tutarı TL cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Pratik sandviç menüsü için 2 tane malzeme olacak artı 1 tane sos olacak. Böylelikle bunların fiyatı 3x artı 4 TL olacak. Geldik ekonomik sandviçe. İçinde 4 tane malzeme var.
artı bir tane sos var. Bunun fiyatı da 6x artı 4 TL. Dikkat edersek eşitliğin sol tarafında malzeme artı sos ifadeleri var. Eşitliğin sağ tarafında ise x'li ve rakamlı ifadeler var. O zaman taraf tarafa toplama yaparsak malzeme ve sos cinsinden veya sadece malzeme cinsinden belli bir eşitlik yakalarız. Yani hocam ne demek istiyorsunuz? Bakalım yönteme. Eğer ben buradakilerden yukarıdakileri çıkarırsam güzel bir şey elde edebilirim diye düşünüyorum. Yani yukarı tarafı eksi 1 ile çarpacağım. Aşağı tarafı aynen kaldı. Böylelikle taraf tarafa topluyoruz. Yukarıda eksi 2 Mars, eksi 1 sos eşittir. Eksi 3x eksi 4 olur. Nasıl oldu? Buradaki eksi 1'i şu şekilde dağıtarak elde ettik. Evet, düzenlediğimizde artı 4 eksi 2. O zaman geriye 2 malzeme kalır. Artı soslar gider. Artı 0 diye yazmamıza gerek yok. Zaten yine 2 malzeme eder. Burada ise eksi 3x artı 6x var. O zaman 3x olur. Eksi 4 artı 4 artı 0 eder. Onu yazmamıza gerek yok. Toplamaya bir etkisi yok. Evet, çok güzel bir eşitlik elde ettik. 2 malzemesi 3x TL ise burada 2 malzeme yerine 3x'i yazarız. Böylelikle sos fiyatını elde edebiliriz. Ve bir sosun fiyatını elde edelim. Aynı malzeme gibi x'li ifade bulalım. O zaman eşitliğin sol tarafındaki 3x'i eşitliğin sağ tarafına yolcu ederiz. Böylelikle eksi 3x olur. Eksi 3x artı 3x 0 eder. 0 ile 4'ü toplarsak 4 elde ederiz. Yani bir sos fiyatı 4 TL olur. Çok güzel. 2 tane malzeme 3x TL, bir tane sos 4 TL. O zaman lüks sandviçin bir tanesinin fiyatını bulabiliriz. Nasıl bulacağız? İçinde 8 tane malzeme varsa 8 çarpı 2 malzeme fiyatı dersek eğer 8 çarpı 3x deriz. Oradan da 24x TL fiyat elde ederiz. Yani 8 tane malzemeye ulaşmak için 2'yi 4 ile çarptım. Böylelikle 3x'i de 4 ile çarptım. 4 kere 3x'ten 12x TL elde ettik. Tabii bu malzeme kısmının fiyatı. Lüks sandviç menüde bir de 3 farklı sos vardı. Bir sosun fiyatı 4 TL ise 3 tane sosun fiyatı 3 çarpı 4 TL edecektir. O da 12 TL eder. Lüks sandviçin toplam fiyatı belli oldu. 12x artı 12 TL'dir. Bir tane lüks sandviçin fiyatını bulduysak x eksi bir tane sandviçin fiyatını bulabiliriz. Bir lüks sandviç 12x artı 12 TL ise x eksi bir tane sandviçin fiyatı x eksi 1 çarpı 12x artı 12 TL edecektir. X ile 12x'i çarptığımızda 12x kare eder. X ile 12'yi çarparsak artı 12x eder. Eksi 1 ile 12x'i çarptığımızda eksi 12x eder. Eksi 1 ile artı 12'yi çarptığımızda eksi 12 eder. Düzenlediğimizde bu aynen bunlar gider 0 kalır. 12x kare eksi 12 cevabımız olur. Yani B şıkkı. 19. denemenin 9. sorusuna bakıyoruz. Şekil 1'de yer alan dolabın kapakları 180 derece açıldığında oluşan görüntü şekil 2'de gösterilmiştir. Şekil 2'de oluşan şeklin ön yüzü kare, yani şurası kare olacak ve çevresi 16x eksi 32 santimetredir. Tamam. Eğer bunlar kare ise kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olmalı. Çevresi bir kenarın uzunluğunun 4 katını alarak bulabiliyorduk. Peki esas istediği neymiş? Dolap kapaklarının iki eş dikdörtgenden oluştuğu bilindiğine göre bir dolap kapağının alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle kenar uzunluklarının eşitliklerini belirtelim. Buradaki kısa kenarlar birbirine eşit çünkü özdeşler ve şuradaki bilgiyi kullanmalıyız. Buradaki karenin bir kenarının uzunluğunu 4 ile çarptığımızda elde ettiğimiz ifade 16x eksi 32. Eğer ben bu parantezin içindeki ifadeyi bulmak istiyorsam sonucu 4'e bölmeliyim. Sonucu 4'e bölersek parantezin içindeki ifadeyi elde edip bulabiliriz. Çevre bölü 4. Yani bir kenarın uzunluğunu buluyoruz. Bunu 16x bölü 4 eksi 32 bölü 4 olarak yapabiliriz. 16x'i 4'e bölersek 4x gelir. Eksi 32'yi 4'e bölersek 8 gelir. Buradaki karenin bir kenarının uzunluğu 4x eksi 8'miş. O zaman kapağın alanını bulacağımız için buradaki kenarın uzunluğunu da yazalım. Kısa kenarın uzunluğunu da bulursak alanını hesaplayabileceğiz. Dolabın kapağının kısa kenarının uzunluğuna k dersek, şekil 2'de yerlerine yazarsak. Dikkat edersek bu kapak kapandığında tam burayla eşleşiyor. O zaman bunların uzunlukları da birbirine eşit olur. Buradaki karenin bir kenarının uzunluğu aynı zamanda 4k'ye eşitmiş. Yani toplam 4k dediğimiz ifade x'li ifadeye eşitmiş. Kısa kenarının uzunluğunu x'li bulabiliriz. X'li ifadeyle yazabiliriz. Nasıl yaparız?
Dolabın bir kapağının kısa kenarını bulmak için eşitliğin her iki tarafını 4'e böldük. Böylece buradan 4K'ye bölü 4'ten kısa kenarın uzunluğu K geldi. Buradan X gelir, eksi buradan 2 gelir. Dolap kapağının kısa kenarının uzunluğunda K gördüğümüz yere artık X ifadeyi yazarız. Yani X eksi 2'yi yazarız. Bizden esas istediği bir dolap kapağının alanıydı. Yani bu dikdörtgenin alanını bulacağız. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenarının uzunluğu. Alan eşittir. Kısa kenarının uzunluğu çarpı uzun kenarının uzunluğu biçiminde yazarız. X'i 4 ile çarptığımızda 4x kareyi elde ederiz. X'i eksi 8 ile çarptığımızda eksi 8x elde ederiz. Eksi 2 ile 4x'i çarptığımızda eksi 2 ile eksi 8'i çarptığımızda artı 16 gelir. Düzenlediğimizde 4x kare aynen eksi 8x eksi 8x daha eksi 16x eder. Yanındaki artı 16'yı koyarız. 9. sorumuzun cevabı 4x kare eksi 16x artı 16 olur. Böylece C şıkkıdır. Deneme 19. 10. soru. Aşağıdaki tabloda boyalı olmayan karelerin her birinde birer cebirsel ifade yazılmıştır. Tablonun dışındaki ifadeler bulundukları ok yönündeki satır veya sütundaki ifadelerin çarpımına eşittir. Buna göre A çarpı B işleminin sonucunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Satırlardaki veya sütunlardaki ifadeler çarpılacak ve okların ucundaki sonuçlar elde edilecek. Çarpanlardan en çok bilinen tarafı ele alırım. Oradan yola çıkarak diğerlerini bulmaya çalışırız. Çarpanlar bunlar. Çarpım buysa çarpımı çarpanlara bölersek verilmeyen çarpanı elde ederiz. Sonucu 3x çarpanına böleceğiz. Bir de eksi 6y kare çarpanına böleceğiz. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 18'i 3'e bölersek 6'yı elde ederiz. X kareyi x'e bölersek x üzeri 1 gelir. Y küpü y kareye bölersek y üssü 1 gelir. Pay kısmında 6 kalmıştı. 6'yı 6'ya bölersek 1'i elde ederiz. O zaman pay kısmında x üssü 1, y üssü 1 var. Yani x çarpı y var. Payda kısmında bir ifade kalmamış. Bölü 1'den x çarpı y gelir. Verilmeyen çarpan x çarpı y olur. Biz a çarpanını elde etmeye çalışıyorduk. Öyleyse bunları birbirleriyle çarpıp a'yı elde edebiliriz. Buradan da 4x küp y gelecektir. Bir de b çarpanını bulduk mu tamamdır. İşimiz rahatlayacak. Ama b çarpanını bulmak için bu satırlardaki çarpanlar gerekiyor. Çok bilinmeyen var. O zaman yine bilinenlerden yola çıkalım. Burada 2 çarpan var. Biri biliniyor. O zaman sonucu bilinen çarpana böleriz. Böylelikle verilmeyen çarpanı buluruz. 12'yi 4'e böldüğümüzde 3 gelir. X küpü x kareye böldüğümüzde x üssü 1 gelir. Şu şekilde yazarız. Artık burada bilinen 2 çarpan var. Verilmeyen çarpanı bulmak kolaylaştı. Çünkü çarpımı biliyoruz. Çarpım 18 x kare y kare bölü çarpanlardan biri 3xy, çarpanlardan diğeri 3x. 3 kere 3 9. 18'i 9'a böldüğümüzde 2 bölümü gelir. X kareyi x'e böldüğümüzde x üssü 1 gelir. Y kareyi y'ye böldüğümüzde y üssü 1 gelir. X üssü 1 vardı. X üssü 1 x'e bölersek 1 elde ederiz. Elde ettiğimiz çarpan 2y olur. Buradaki verilmeyen çarpanı bulmak kolaydır. Çünkü sonucu bilinen çarpana böleriz. Çarpım bölü çarpan. 48'i eksi 6'ya böldüğümüzde x kare ile ilgili bir sadeleştirme olmaz. Y kareyi y kareye böldüğümüzde 1 gelir. Verilmeyen çarpan eksi 8 x kare olur. Artık b'yi bulmak kolaylaştı. 2y ile eksi 8 x kareyi çarpacağız. 2 çarpı eksi 8'den eksi 16. Daha sonra y çarpı x kare gelir. Biz a çarpanını bulduk. B çarpanını bulduk. Bunları birbirleriyle çarparak istediği sonucu elde ederiz. 16 ile 4'ü çarparsak eksi 64'ü elde ederiz. X kare ile x küpü çarparsak üstler toplanır, tabanlar aynıdır. X üssü 5. Y'leri çarptığımızda y kare gelir. Yani D şıkkı olur. Deneme 19, 11. soruyu okuyalım. Aşağıda eşit uzunluğa sahip iki rafı olan kitaplığın üst rafına kalınlığı x artı 1 cm olan özdeş kitaplardan. Kitabın bir tanesinin kalınlığı x artı 1 cm. Tabii ki diğerleri de hep x artı 1 cm'dir. Çünkü bunlar özdeş kitaplardır. Devam edelim okumaya. X artı 3 tane dizildiğinde 5 cm boşluk kalmaktadır. Lila renkli kitaplardan x artı 3 tane dizilmiş. Bunların sayısına x artı 3 tanedir diye not alalım. Bu kitaplığın alt rafına kalınlığı x artı 2 cm olan özdeş kitaplardan dizildiğinde ise 4 cm boşluk kalmaktadır. Sorunun esas istediği neymiş? Buna göre bu kitaplığın alt rafındaki kitap sayısını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bunların sayısını şöyle cebirsel bir ifade biçiminde bulacağız. Eşit uzunluğa sahip iki raf varsa buranın uzunluğunu
hesaplarız, burada yazarız. Buranın uzunluğunu hesaplayıp burada yazarız. Ve bunlar birbirine eşit olurmuş. Tamam, yapalım bunu. Kitaplardan 7 tane olsaydı 7 çarpı buradaki kalınlık edecekti uzunluk, öyle değil mi? Ama kitaplardan 7 tane değil de x artı 3 tane olduğu için x artı 3 çarpı buradaki kalınlık olacak. Buraya kadar olan uzunluğunu böylece bulmuş olacağız. X artı 3 çarpı x artı 1. Peki yanda kalan uzunluk ne kadarmış? 5 santimetre. O zaman artı 5 diye ekleriz. Böylelikle bu rafın uzunluğunun tamamını bulmuş oluruz. Alt taraftaki uzunluğun şu kadar olan kısmını bulabiliriz. Şimdi kitap sayısını gösteren cebirsel ifade bilinmediği için ona y bilinmeyeni diyelim. Y tane x artı 2 kalınlık. O zaman y çarpı x artı 2 olacaktır buraya kadar olan uzunluk. Peki daha sonra yanında ne kadar uzunluk var? 4 santimetre. O zaman artı 4 santim olacak. Bunların uzunlukları birbirine eşit olduğu için eşitliği yazarız burada. Eğer biz bu eşitlikte y'yi yalnız bırakıp sağ tarafta eşitini bulursak böylelikle sonuca ulaşmış oluruz. Yani ne yapacağız? Öncelikle eşitliğin sağ tarafında bir düzenleme yaparız. Buranın çarpımını buluruz. X çarpı x'ten x kare gelir. X çarpı 3'ten artı 3x gelir. Bir ile neyi çarparsak çarpalım karşıdaki çarpanı verecektir. O yüzden buraya x artı 3 gelir. Veya uzun şekilde artı x artı 3 diye de yazabilirsiniz. Çarpımı elde ettik. Artı 5'i unutmuyoruz. Buradan 4x geldi toplam. Buradan da 8 geldi. Şimdi eşitliğin sol tarafında y'yi yalnız bırakmak için neler yapabiliriz? Öncelikle artı 4'ü eşitliğin sağ tarafına yolcu ederiz. Böylelikle eksi 4 olur. Burada y çarpı x artı 2 kaldı. Karşı tarafta x kare artı 4x artı 4 olur. Y'yi yalnız bırakmaya devam ediyoruz. Y burada çarpan durumunda. O zaman buradaki çarpanı eşitliğin sağ tarafına yollarsak bölü olarak geçer. Bölü x artı 2 olarak geçer. Evet, y'yi yalnız bırakabildik. Böylelikle x'li ifadesini bulmuş olacağız. Dikkat edersek bu bir özdeşliğe eşittir. Nedir o? X artı 2'nin parantez karesinin açılımıdır. O zaman biz pay kısmındaki ifadeyi bu şekilde düzenli yazabiliriz. Daha sonra paydadaki ifadeyi yazarız. Evet, paydadaki ifadeli biçimde yazıyoruz ki sadeleştirmeleri yapalım diye. Evet, tabanları aynı. O zaman sadeleştirmeleri şu şekilde yapıyoruz. Bununla bu sadeleştiğinde x artı 2 üssü 1 kalır. O da x artı 2'ye eşit olur. Demek ki A şıkkı olacak. 19. denemenin son sorusundayız artık. Burada da iyice bilgileri kavrayıp hatırlayıp bir sonraki denemeye geçebiliriz. Şekil 1'de yer alan yamuk AE boyunca kesilip, tamam, bir kesilme işlemimiz var. Hemen altını çizelim. AF kenarı BC kenarına çakışık olacak şekilde şekil 2'deki gibi birleştiriliyor. O zaman kesilme kısmı burada aynen zaten kalıyor. Hiçbir değişim yok. Ama buradaki AF buraya geliyor. O zaman FE uzunluğu burada oluyor. FE uzunluğu yapıştırıldığı için burada oluyor. FE deriz. İlk cümleden şimdiye kadar olan verileri şekil üzerinde yazdık. Böylelikle çözüm yolunu oluştururken daha rahat edeceğiz. Şekil 2'de yer alan dikdörtgenin çevresi, şekil 1'deki yamuğun çevresinden 10 cm eksiktir. Şekil 1'in çevresine ç dersek, şekil 2'nin çevresi ç eksi 10'a eşittir. Devam edelim. AE, AB, ED kenarlarının uzunluğu x artı 2 santimetredir. Bunu da şekillerde yazacağız. Olduğuna göre şekil 1'deki AF uzunluğunu gösteren cebirsel ifade nedir? Bize buraları soruyor. Buranın ifadesi nedir diyor. Hadi şunları bir yazalım. O zaman bu dikdörtgenin çevresinde çoğu kenarının uzunluğu belli. Kısa kenarın uzunluğu x artı 2 cebirsel ifadesi. Buranın uzunluğu da bir cebirsel ifadesi. Bu kısmı x artı 2, bu kısmına da y diyelim. O zaman karşı tarafı da y uzunlukta olacaktır. Çevre hesabı 2 çarpı kısa kenarının uzunluğu artı uzun kenarının uzunluğudur. Yani uzun kenarının uzunluğu x artı 2 artı y'dir. X artı 2 artı y'dir. Tamam. Eşitliğin sağ tarafını düzenleyelim. Daha sonra bu ç'nin eşitini buradan bir yakalamaya çalışalım. 2x artı 4 artı y oldu parantezin içi. 4x artı 8 artı 2y. Eşitliğin sağ tarafını olabildiğince düzenledik. Peki çevreyi x'li biçimde veya y'li biçimde yazabilir miyiz? Evet. Buradaki şekilden ç'nin eşitini yazabiliyoruz. Çevre hesabında bu kenarın uzunluğu, buranın uzunluğu, buranın uzunluğu artı buranın uzunluğu gerekli. O zaman çevre hesabında 2 tane AF uzunluğu gerekli olacak değil mi? Çünkü AF'nin eşiti aslında BC'dir. Çünkü çakışık olduğu için uzunlukları da birbirine eşit oluyor. O zaman çevre hesabında 2 tane AF uzunluğu yazarız. Artı AB uzunluğunu yazarız. AB uzunluğunu bize vermişti. X artı 2
Baktığımızda DC uzunluğunu ekleyeceğiz. Bir de EF uzunluğuyla ED uzunluğunu ekleyeceğiz. O zaman ya 2 tane Y ekleyeceğiz toplamda. Bir de ED uzunluğunu yazacağız. ED uzunluğu verilmişti. X artı 2 santimetreydi. İşte Ç'nin eşiti bu şekildeki bir ifadedir. Ç'nin eşitini buradan yazdık. Yanındaki eksi 10'u yazıp eşitliğin sağ tarafını aynen yazarız. Yani elimizdeki hep verileri kullanıyoruz. Eşitliğin sol tarafını bayağı bir düzenleyelim. 2 tane AF aynen kalır. Bir düzenleme yapamayız. Ama burada baktığımızda artı 2x gelir. Artı 4 eksi 10'dan eksi 6 gelir. Geriye artı 2y kalır. Burayı aynen yazarız. Evet, biz AF'yi elde etmeye çalışıyoruz. Hedef o olduğu için onu yalnız bırakmalıyız. Bunu yalnız bırakacağız. Öyleyse yanındaki ifadeleri eşitliğin sağ tarafına yolcu edeceğiz. Artı 2x eşitliğin sağ tarafına yolcu edersek eksi 2x olarak geçer. Eksi 6 eşitliğin sağ tarafında artı 6 olur. Artı 2y eşitliğin sağ tarafında eksi 2y olur. Hani direkt görebilenler bunlar gider diyebilir. 4x'ten 2x çıkarsa 2x kalır diyebilir. Geriye 2x artı 8 artı 6 olur diyebiliriz zihinden. Ama zihinden yapamayanlar böyle benim gibi uzun uzun yazsın. 8 ile 6'yı toplarsak 14 edecektir. Bunlardan 0 kaldı. 0'ın toplamaya etkisi yok. Yazmamıza gerek yok. AF'yi elde etmek için AF'yi yalnız bırakmaya devam ediyoruz. Eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölersek bunlar sadeleşir. Böylelikle AF kalır. Burada ne elde edeceğiz ona bakalım. 2x bölü 2 artı 14 bölü 2'den x artı 7 kalır. AF uzunluğu x artı 7 santim olur. Yani A şıkkı olur. Bir sonraki denemede başarılar dileriz.